Bir kadın köle çeşidi olan cariye nedir? Halayık, karabaş veya bilinen adıyla cariye, savaşlarda esir alınmış veya İslam dışı ülkelerden köle tüccarları tarafından kaçırılmış kadın kölelere verilen addır. Cariyelik ya da diğer adıyla kadın kölelerin tarihi İslamiyet'ten çok öncelere dayanır. Kadın köleler veya genel olarak kölelik, insanların avcı ve toplayıcı toplumlardan tarım topluma geçmesiyle ortaya çıkmıştır. Tarım toplumuyla beraber insanlar arasında ganimet elde etmek için savaşlar artmaya başlamıştır. Kadın köleler de bu savaşlarda elde edilen ganimet türlerinden biridir. Herhangi taşınır bir maldan farklı görülmemiş ve efendilerinin tüm hizmetlerini yapmaya zorlanmışlardır. Bir kadının köle haline getirilmesi için savaşta tutsak edilmesi ya da köle ana babadan gelmesi yeterliydi. Bazen de kocalarının işledikleri suçlar için fidye olarak kadınlar köleleştiriliyordu. Sümer toplumunda kadın köleler ev işlerinde veya tarlalarda çalıştırılırdı. Kadın köle ticareti karlı bir iş olarak görülüyordu. Antik Yunan toplumunda kadınların işi biraz daha zordu. Özgür kadınların bile değerli görülmediği bu dönemde Atina'da kadın köle olmak gerçekten çok zordu. Antik Yunan toplumunda kadın köleler zorlu ev işlerinde çalıştırılırdı. Ev sahiplerinin her türlü isteğini koşulsuz yerine getirmek zorundaydılar. Roma'da esirlerin kızları, evlilik dışı doğan kızlar veya sokağa bırakılmış kız çocukları köle olarak kullanılırdı. Erkek köleler madenlerde çalıştırılırdı veya kolezyumlarda dövüştürülürdü. Kadın köleler ev işlerinde çalıştırılırdı. Fakat bu şanslı kadın köleler için geçerliydi. Kadın kölelerin büyük kısmı fahişe olarak çalıştırılırdı. Özgür kadınlardan ayrılması için de saçlarını omuzlarından aşağı sarkıtmaları zorunluydu. En şanslı kadın köleler özgürlüğünü elde etmiş erkek kölelerle evlendirilirdi. Arap toplumunda kadın kölelerin adına cariye denilmiştir. İslamiyet'ten önce ortaya çıkan cariyelik, İslam'la birlikte hukuki statüsünü korumuştur. Fakat yasal kısıtlamalar getirilmiştir. Osmanlı'da cariyeler sarayda önemli bir görev üstlenmişlerdi. Cariyeler gerekli eğitimi aldıktan sonra saraya alınıyordu. 16. yüzyıldan itibaren padişahların büyük kısmının annesi cariyeydi. Saraydaki cariyeler Kırım'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan veya Polonya'dan getirilen gayrimüslim kadınlardı. Bir Müslüman kadın cari olarak saraya alınmazdı. Cariyelerin adı sanı unutulsa da bazılarının adı tarihe kazınmıştır. Hürrem Sultan en meşhur cariyelerden biridir. Cariyeler alınıp satılabilir ve miras bırakılabilirdi. Fakat çocuk doğurduktan sonra efendisinin ölümüyle hürriyetine kavuşabilirdi. Çocuk doğuran cariyelerin statüleri artardı. Tarihteki diğer kadın köle statülerinin aksine cariye çocukları köle değil, hür sayılırdı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.